Türkiye sessiz sedasız ama çok büyük bir karar aldı. Çin vatandaşlarına vizeyi kaldırdı. Bu karar sadece turizm değil. Bu karar para, ticaret, sanayi, jeopolitik güç dengeleriyle ilgilidir. Peki bu karar Türkiye için fırsat mı yoksa bir risk mi? Kim kazanır, kim kaybeder? Çin neden bu kadar önemli? Hadi perdeyi aralayalım. Çin deyince çoğu kişi hala şunu düşünüyor. Ucuz üreten bir ülke ama gerçek tablo şu. 1,4 milyar nüfusu var. Dünyanın en çok harcama yapan turistleri. Küresel üretim merkezi, devasa döviz rezervlerine sahipler. Çinli turist demek Avrupalı turistten çok daha fazla harcayan, daha uzun kalan, alışveriş seven turist demek. Türkiye pastadan neredeyse hiç pay almıyor. Çinli biri Türkiye'ye gelmek istediğinde evraklar, randevu, bekleme süresi, belirsizlikler vardı. Yani vize vardı. Çinli turist şunu sever. Hız, netlik, kolaylık. Gerçi artık yani hepimiz bunu severiz. Tabii ki mesela ben de bir yurt dışına çıkacak olsam vizesiz yeri tercih ediyorum yani önce. Vize varsa vazgeçebilir, vize yoksa gelir. İşte bu kadar basit aslında. Çinli turist lüks sever deyip geçmeyin. Bu bir tüketim kültürü meselesi. Lüks sevgisi yüksek kar marjı bırakıyor. Çin turistler genellikle 5 yıldızlı odalarda kalıyor. Oda artı deneyim satın alıyor. Spa, özel tur, VIP transfer kullanıyorlar. Bu ne demek? Oteller sadece dolmaz. Karlı bir şekilde dolar. Avrupalı turist daha çok ucuz paket, işte erken rezervasyon, her şey dahil paketlere falan yöneliyor. Çinli turistler ise paket değil statü alıyor. Alışveriş kültürleri anında döviz şeklinde. Çinli turist için alışveriş demek tatilin parçası değil, tatilin amacı aslında. Ne alıyorlar? Altın, mücevher, marka ürünler, hediyelik eşyalar, kozmetik ürünler. AVM'ler ve kuyumcular için bu şu anlama geliyor. Kira ödeyen müşteri değil, kasa çalıştıran müşteri. Üçüncüsü grup haline geliyorlar. Böyle tek tek gelmiyorlar. Bu ne sağlıyor? Uçaklar dolu geliyor, oteller blok satış yapıyor, rehberler, transferler, restoranlar aynı anda yüklü kazanıyorlar. Yani bir turist değil bir ekosistem geliyor. Sosyal medya etkisine baktığımızda da ücretsiz bir reklam demek. İşte Çinli turist buraya geldiğinde, güzel yerleri gördüğünde vesaire WeChat vesaire tarzı sosyal medya üzerinden anlık paylaşımlar yapıyor. Bir paylaşım binlerce turist demek aslında, binlerce potansiyel turist demek. Bu bir reklam değil aslında, bu güvenli bir tavsiye etkisi. Niye mesela şimdi influencerlara reklam veriyorlar? Mesela televizyon reklamlarına insanlar eskisi kadar güvenmiyor. Ama influencer sanki ailenden biriymiş gibi hissettirdiği için artık reklamları bunlar veriyor. İşte aynı o şekilde Çin'den gelen birisi buradaki güzel yerleri, yemekleri vesaire kültürü paylaştığında onu tanıyan kişiler de bakacak ya ne kadar güzel bir ülke ya da işte bu yemekleri güzelmiş vesaire. İşte oteller çok lüks. Bunlara baktığında ben de geleyim diyecek. Yani bu bir etki yaratacaktır. Türkiye için anlamı ne? Oteller işte oda başı gelir artıyor, sezon uzuyor, düşük fiyat rekabeti azalıyor. AVM'ler işte turist trafiği yükseliyor, lüks markalar güçleniyor, dövizle satışlar artıyor. Kuyumcular gram değil set satacaklar yani. Sağlık turizmine baktığımızda estetik, diş, check-up bunlar da talep artışı olacak. Çinli turist ucuz olsun demez, güvenli olsunlar. Gastronomiye baktığında özel menüler, deneyim odaklı restoranlar falan canlanacaktır biraz daha. İşte neden bir Çinli 2-3 Avrupalıya eşit? Çünkü daha fazla harcıyor. Daha kısa sürede harcıyor. Pazarlık yapmayı çok sevmiyorlar. Fiyat yerine prestije bakıyorlar. Sonuç aynı turist sayısıyla daha fazla döviz giriyor. Cari açık bağlantısıyla alakalı aslında bu konu biraz da. Türkiye'nin sorunu şu. Üretiyoruz, ithal girdi yaratıyoruz, satıyoruz, döviz giriyor. Ama turizmde döviz borçlanmadan geliyor. Yani hiç borç olmadan direkt döviz geliyor. Çinli turist demek kredi yok, faiz yok, vade yok. Yani cari açığı kapatan en temiz para aslında. Çinli turist çok gelirse ülke değişmez ama doğru Çinli turist gelirse ekonomi nefes alır. Türkiye'nin kronik sorunu ne? Döviz ihtiyacı. Çin'den gelecek her turist euro değil, dolar değil ama harcama yoluyla dolara dönüşen bir döviz girişi sağlayacak. Turizm eşittir borçsuz döviz. Bu yüzden bu karar sadece turizmi değil makroekonomik bir hamle olarak da görülüyor. Çinli biri uçağa bindiğinde herkes şunu düşünüyor. Turist geliyor ama Çin devleti ve Çin sermayesi şöyle düşünüyor. Bir pazar var mı? Lojistik var mı? Güven var mı? İşte asıl hikaye burada başlıyor. Çinli bir iş insanı için bu aslında pazarı yerinde görme fırsatı. Çinli iş insanı yatırım yapmadan önce ülkeyi görür, insanıyla temas eder, lojistiğini test eder, devleti okur. Vize ne demek? Gel ama zor işte hani koşullar var vesaire. Vize kalkınca verilen mesaj şu. Kapı açık, bak, dokun, ölç, incele burayı. Sonra ona göre istersen yatırım yapmaya gelirsin. Bu Çin kültürüne resmi bir davet gibi aslında. Çinli tüccarlar buraya gelirse, yatırım yaparsa işte mal satar, mal alır, ortak arar, depo kurar. Türkiye onların gözünde şu şekildedir. Avrupa'ya en yakın üretim alanı. Gümrük avantajı var, esnek iş gücü var. Vize kalkınca ne olur? Fuarlar dolar. İş görüşmeleri artar, deneme sevkiyatı başlar. Ticaret böyle büyür. Kağıtta değil yüz yüze. Turist gelir gider ama yatırımcı kalır. Çinli yatırımcı şuna bakar, ulaşıma bakar, limana bakar, demiryoluna, enerjiye, siyasi istikrara. İşte burada Türkiye kozu devreye giriyor. Türkiye çünkü orta koridorda bulunuyor. Çin, Orta Asya, Türkiye, sonra Avrupa.
Daha kısa, daha güvenli. Çin için bu hat risk dağıtma hattı aslında. Kuşak ve yol projesi olarak bu proje sadece yol değil. Liman, depo, sanayi bölgesi, lojistik merkez. Türkiye bu ağda kilidi tutan ülke olarak gözüküyor. Kapı sende, anahtar sende. Doğal olarak da Avrupa Asya geçiş noktası olacak. Türkiye şunu sunuyor. Avrupa pazarına erişim, Asya ve üretim gücü. Orta Doğu bağlantısı, Çinli yatırımcı için bu 3 pazar bir ülke. Vize kaldırmak ne mesajı veriyor? Bu kararın satır arası şu. Seni sadece turist olarak görmüyorum. Gel ülkeyi incele. Gel yatırım konuş. Bu diplomatik dilde çok nettir. Ama ince bir çizgi var burada. Vize kaldırmak kapıyı açar ama filtre koymaz. Eğer strateji yoksa, sektör seçimi yoksa, yerli üretici korunmuyorsa gelen para kontrolsüz olur. Vizeyi kaldırmak hoş geldin demektir ama asıl mesele kimin içeri girdiğini bilmektir. Şu ana kadar hep iyi yanlarını konuştuk. Sizce Çin yatırımı iyi mi kötü mü? Şimdi bu soruya tek kelimeyle cevap vermek zor. Çünkü yatırımın niyetine değil şartlara bakıyor. Yanlış soru şu, Çin yatırımı gelsin mi? Doğru soru şu, hangi Çin yatırımı hangi şartlarla nereye gelsin? Artıları kısa vadede ne kazanırız bunlara bakalım. Birincisi sermaye girişi. Nefes almak demektir. Çin yatırımı demek döviz girişi, finansman baskısını azaltması, büyüme rakamlarının toparlanması anlamına gelir. Özellikle cari açık, rezerv ihtiyacı açısından kısa vadeli bir rahatlama sağlar. İkincisi fabrika, yani üretim ve istihdam anlamında gelir. Çinli yatırımcı hızlı kurar, ölçekli üretir, tedarik zincirini iyi bilir. Bu ne getirir? Fabrikayı getirir, yan sanayi getirir, lojistik hareketlilik getirir. Anadolu için bu göç değil, iş yerinde istihdam demek. Üçüncüsü istihdam sağlarlar, sosyal etkisi olur yani. Her fabrika işçi alacak, mühendis alacak, hizmet sektörü oluşturacak. Kağıt üstünde işsizlik düşer, bölge canlanır. Peki eksileri neler? Asıl tehlike nerede? Birincisi teknoloji transferi sınırlı olabilir. Çin yatırımı çoğu zaman montaj, düşük katma değer, kapalı üretim modeli. Yani üretiyoruz ama burada öğrenmiyoruz. Teknoloji paylaşımı yoksa yerli know-how gelişmez. Uzun vadede bağımlılık artar. İkincisi yerli üretici baskı altına girer. Çinli firma ucuz üretir, devlet desteklidir, sabırlıdır. Bu ne demek? Yerli kobi zorlanır. Fiyat rekabeti bozulur, pazar payı el değiştirir. Kontrol yoksa yatırım gelir, yerli üretici gider. Üçüncüsü stratejik bağımlılık riski var. Asıl kırmızı çizgi burası. Eğer Çin yatırımı enerji, liman, telekom, veri, savunma bağlantılı alanlar gibi sektörlere kontrolsüz bir şekilde girerse ekonomi değil egemenlik bile tartışılmaya başlar. O zaman mesele ne? Mesele şu değil, para gelsin mi değil. Mesele şu, para hangi kapıdan, hangi şartla, hangi kilitlerle girsin? Akıllı model nasıl olmalı? Şartlı yatırım, mesela yerli ortak zorunlu olabilir. Diyelim ki işte savunmada bir yatırım yapacaklar. Bunu tamamen Çinli birine veremeyiz. İşte mesela bir Türk ortak bulacaksın gibi bir şart gelebilir. İşte eğitim ve Ar-Ge şartı gelebilir. İşte ki eğitim verirler. Hani bunu yapmak isteyen Türk yatırımcılar için de bir fırsat olur. İşte sonra sektör seçimine kontrol edilir. Lojistik olabilir. Otomotiv yan sanayi olabilir. Yenilenebilir enerji ekipmanı olabilir. Bunlara yatırım yapılabilir ama işte veriye, savunma sanayine, kritik altyapıya yatırım yapmayı aslında kısıtlamak gerekiyor ya da dediğim gibi bir ortak, Türk ortak verilmesi gerekiyor. Yatırım sorusu şu olmalı, fabrika bize sadece iş mi veriyor yoksa bize bir akıl mı bırakıyor? Büyük resime baktığımızda Çin yatırımı doğruysa kaldıraç olur ama yanlışsa pranga olabilir. Devletin rolü burada başlıyor. Kapıyı açmak yetmiyor, oyunu kurmak gerekiyor. Yatırım milliyeti olmaz ama yatırımın bir aklı olmak zorundadır. Türkiye şu mesajı veriyor, sadece batıya bağlı değil. Bu karar Amerika, Avrupa Birliği, Rusya tarafından dikkatle izlenir. Türkiye denge oyununu çok seviyor biliyorsunuz zaten işte diğer çıkan savaşlarda vesaire bir aracı oluyor, dengeyi hiç güzel kuruyor. Batı ile ticaret, Doğu ile üretim, Orta Doğu ile lojistik ama ip ince. Her şey güllük gülistanlık mı? Az önce dediğim gibi hayır. Kontrolsüz turist akışı riski var. Düşük katma değerli ticaret riski var. Yerli esnafın ezilmesi riski var ki önemli. Stratejik sektörlerde yabancı ağırlık olma riski var. Bu en önemlisi. Burası mutlaka bir devlet kontrolü olması gerekiyor. Vizeyi kaldırmak kolay, yönetmek zor. Kazananlar turizm sektörü kazanır. AVM'ler kazanır, ulaşım kazanır, hizmet sektörü kazanır. Kaybedenler tabii ki bu yönetilemezse süreç. Küçük üretici, yerli sanayi, düşük marjlı işletmeler. Bu karar ne devrim ne de felaket aslında. Bu karar bir kapı. Kapıdan ne gireceği şuna bağlı. Akıl, strateji, uzun vadeli plan. Türkiye şunu anlamalı. Turist gelir geçer, yatırım kalır. Ama yanlış yatırım bedel ödenir. Vizeyi kaldırmak cesarettir ama bu kazanç akılla yönetilir. Bu tarz içerikleri seviyorsan beğenip abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.